Herkese merhaba, ben Figen Ararat. Bugün örgüye yeni başlayanların en çok zorlandığı şeyle karşınızdayım. Ne o? İlmek atmak. Gerçekten örgüye başlamanın en zor şeyi ilmek atmak, çünkü kendimden biliyorum. Örgüye ilk başladığım zamanlarda böyle ilmeği bir türlü atamazdım. Anneme, ablama derdim ki ne olur bana ilmek atın. İlmek atıldıktan sonra gayet güzel örerdim. Onda hiç sorun yok. Ama ben bunu böyle yapa yapa bir gün abi kızdılar bana. İlmek atmıyorlar. At başla öğren. Çünkü öğrenmeye niyetim yok, onu nasıl atıyorlar ya. Ama bir türlü de öğrenemiyorum. Boyunlarında atıyorlar. Boyunlarında örüyorlar çünkü. Bir türlü beceremedim onu. Gerçekten bana gelen sorularda da en çok sorulan soru bu. İlmek nasıl atarız? Şimdi size en klasik yöntemiyle ilmek atmayı göstereceğim. Hem de böyle ağırdan hiç merak etmeyin, sonuna kadar öğreneceğiz. Ve atmış olduğumuz ilmek böyle dizi gibi, inci gibi, böyle inciler dizilmiş gibi olacak. Gerçekten şimdi bir şeye başlarken de etek kenarı, ne bileyim bir kaşkol başlıyorsunuz, ucu falan düzgün olması lazım. Bu yöntemle ilmekleriniz harika düzgünlükte atılacak. Bir de en büyük sorun nedir biliyor musunuz? İlmekler böyle sıkı sıkı atılır. Onu çok iyi bilirim ben ilk öğrendiğim zamanlarda. Şişi geçirmekte çok zorlanırsınız. O yüzden ilk sıra çok zor örülür. Böyle sıkışık sıkışık. İşte bu yöntemle o da olmayacak. Hadi başlayalım mı? Öncelikle ipimizi şöyle alıyoruz. Belli bir uzunlukta ne kadar ilmek atacaksak o kadar ucunda uzunluk bırakıyoruz. Mesela 20 ilmek. Şöyle bir uzunluk bırakıyorum. 40 ise biraz daha. Daha fazlaysa daha fazla. Neden bunu yapıyoruz? Biraz sonra çok net anlayacaksınız. Ben şimdi mesela bir 20 ilmek atayım. İpi alıyorum işaret parmağıma. Biraz ip doluyorum. Bakın şöyle doluyorum. Şöyle içinden diğer ipi geçiriyorum. Şöyle bir tane ilmek oluşturuyorum bakın. Şişimi o ilmeğe takıyorum. Şöyle gerdiriyorum ve takıyorum. Şimdi iki parmağımı, baş parmağımı ve işaret parmağımı sapan gibi yapıyorum. Bakın sapan gibi. Şöyle gerdiriyorum. Şişi de çekiyorum. Hani sapanı nasıl böyle gerdiririz? Aynı şekilde öyle. Şimdi şişimi şöyle çekip baş parmağımdaki ipin içinden, bakın şöyle sapan gibi, tekrar göstereyim. Baş parmağımın içindeki o doladığım ipin içinden şişi geçiriyorum. İşaret parmağımdaki ipi alıp buradan geçirip çekiyorum. Tekrar gösteriyorum. Baş parmağımdaki ipten şişi geçiriyorum. İşaret parmağımdaki ipi şuradan aradan çekiyorum ve yine baş parmağımla gerdiriyorum. Aslında olay bu kadar basit. Biraz önce neden uzun bırakmıştım ipi? İşte şimdi anlıyorsunuz. Bir bu taraftan alıyor, bir diğer taraftan alıyor çünkü. Anlatabildim mi? Yine sapan gibi yapıyorum. Baş parmağımdaki ipten şişi geçiriyorum. İşaret parmağımdaki ipi aradan geçirip baş parmağımla tekrar çekiyorum. Bakın oluşmaya başladı bile. Hiç merak etmeyin, farklı açılardan birçok kez göstereceğim. Ağır ağır yapıyorum. Çünkü çok net göstermek istiyorum. Tekrar ve tekrar yapalım. Bakın gayet düzgün olmaya başladı. Baş parmağımdaki ipi alıp işaret parmağımdaki ipi de aradan geçiriyorum ve çekiyorum. Sadece olay bu kadar basit. Bakın geçiriyorum, çekiyorum. Diğer taraftan da yapayım. Bakın sapan gibi baş parmağımla işaret parmağımı açtırıyorum. İpleri şöyle parmaklarıma dolayıp bir sapan yapıyorum. Baş parmağımdaki ipin altından bakın şişimi geçiriyorum. İşaret parmağımdaki ipi de şöyle şişle aradan çekiyorum. Baş parmağımı şimdi bu aradan çıkartıp alttaki ipi baş parmağımla çekiyorum. Aslında olay bu kadar basit, gördüğünüz gibi. Baş parmağımdaki ipin altından şişi geçiriyorum. İşaret parmağımdaki ipi o aradan çekip baş parmağımı çıkartıyorum ve alttaki ipi çekiyorum. Şimdi birkaç kere daha yapayım. İyice net bir şekilde görün. İşte gördüğünüz gibi tüm ilmekleri attık. Bakın çok azıcık ip kaldı burada.
Gördüğünüz gibi bir sağdan bir soldan aldı. İnci gibi oldu ve şişin üzerinde gayet güzel kayıyor. İşte o anlattığım o sıkılık olmadan inci gibi ilmek atmak bu kadar kolay. Umarım beğenmişsinizdir. Artık hiç kimseye ihtiyaç duymayacağız. Alın ipleri, alın şişleri, atın ilmekleri, başlayın örgüye. Örgü gibisi var mı? Terapinin en güzeli. Yine güzel, değişik projelerde, örgü projelerinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.